Geçtiğimiz haftalarda Marvel bizi birçok yeni filmin haberiyle şaşırtmışken şimdi de aynı hızla devam ederek bize konuşacak çok daha fazla şey vermiş durumdalar. Disney'in D23 sunumunda bu sefer hem yeni Marvel fragmanlarını konuşacağız hem de Star Wars dizisi, Toy Story 5 filmi, Frozen 3 ve Lilo ve Stitch gibi yeni açıklanan birçok farklı heyecan verici konuyu da konuşacağız. O yüzden bu videoda bunların hepsini derleyelim istiyorum. Did everybody watch Deadpool and Wolverine? Oh, great. So let's get started. Marvel paneline önce Kaptan Amerika Cesur Yeni Dünya sunumuyla başladılar ve biz henüz izlemesek de yeni bir fragman da yayınlandı. Fragman internete sızdı tabii ama direkt fragmanı göstermemiz yasak. Yine de bu fragmanda Kırmızı Halk'ın bu sefer çok daha net bir şekilde göründüğünü görüyoruz ve açıkçası düşündüğümüzden daha etkileyici bir Hulk versiyonu izleyeceğimizi düşünebiliriz. Ardından Fantastik Dörtlü filminin sunumuna geçtik. Geçtiğimiz Comic Con'da tüm ekip sahneye çıkmıştı ve izleyicilere kısa bir ön tanıtım filmi izletmişlerdi ki orada Galactus'un da kısa bir animasyonunu görmüştük ama bu sefer bir fragman yayınlanmadı çünkü bu filmin çekimleri henüz bir hafta önce başladı. O yüzden şu anda çekimde olan ekibe ve sete canlı bağlantı yaptılar ve tüm aileyi bir arada görebildik. Bu kare belli ki filmde karşımıza çıkacak bir sahne ama fark ettiyseniz sadece Johnny Storm karakterini Fantastic Dörtlü logosuyla gördük. Filmde tamamen bu kostümü mü kullanacaklar yoksa bu onların ilk kostümleri olup sonra değişecek mi henüz bilmiyoruz. Onları bırakıp Ironheart dizisinin tanıtımına geçtik. Ironheart karakteri Tony Stark'a özenen ve onun gibi kendi zırhını inşa eden bir kızın hikayesini anlatıyor ve bu karakteri ilk defa Wakanda Forever filminde görmüştük. Ama bu dizi çok uzun zamandır, hatta Wakanda Forever filminden bile öncesinde açıklanan ama hala askıda bekleyen bir yapımdı. Nihayet adından söz edildi ama pek ilgi görmedi tabii. Son 3 senedir Marvel her sunumunda bir sürü yeni içerik açıklıyordu biliyorsunuz. Çünkü o dönemki yeni Disney başkanı Marvel'a bol içerik konusunda baskı yapıyordu. Ama artık yönetim değişti ve Disney'in eski CEO'su Bob Iger geri döndü ki kendisi artık daha az yapıma ve kaliteye odaklanacaklarını açıkladı. Yani Marvel şu an daha rahat ve Infinity War günlerindeki rahat çalışma temposuna geri dönüyorlar. Benim asıl heyecanlandığım yapıma geçersek Daredevil Born Again dizisi nihayet tekrar sunumlarda yerini aldı ve bu sefer tüm başrol oyuncularını sahneye davet ettiler. Daha önce de konuştuğumuz gibi bu dizi daha önce Netflix için çekilen Daredevil ve Punisher dizilerindeki aynı oyuncularla devam eden bir hikayeyi anlatacak ve Matt Murdock, Foggy Nelson, Karen Page, Kingpin ve Punisher Marvel evrenine tamamen geri dönmüş olacak. O yüzden şimdiden Daredevil ve Punisher dizilerini izleyin diyorum çünkü hiç pişman olmayacaksınız. Diziden de birkaç sahne paylaştılar tabii ama henüz bizler izleyemedik. O yüzden ilk teaser yayınlanınca üzerine bol bol konuşacağımızı bilin isterim. Çünkü bu dizinin ilk sezonu bitti ve fragman tahminen çok yakında yayınlanacak. Hatta Daredevil'ın ikinci sezonu da onaylandı ve şu an resmi olarak ikinci sezon üzerine çalışıyorlar. Ve tabii ki Agatha All Along dizisi de yeni bir fragmana kavuşmuş oldu. Bu fragman şu an yayında olduğu için bu fragmanın üzerine tabii ki ayrıca konuşacağız. Çünkü bir ay sonra Agatha'nın dizisi başlıyor ve tabii ki her dizide yaptığımız gibi Agatha için de her hafta her bölümü incelediğimiz bir video serisine başlayacağız. O yüzden özellikle WandaVision'ı hala inatla izlemeyenlerin önce WandaVision'ı sonra da Agatha All Along fragman tepkisi videomuzu izlemesini öneririm. Tabii bu sırada kanala da abone olun ki eğlenceyi kaçırmayın. Bu sırada Thunderbolts'la ilgili henüz yeni bir şey yok sayılır ama onun da fragmanı yakındır. Bu sırada Yelena'nın bu görüntüsünün Natasha'nın Infinity War'daki stiline ne kadar benzediğine de dokunmadan geçmeyelim. Marvel'ın animasyon kısmına geçersek What If dizisinin 3. sezonuyla ilgili güzel açıklamalar geldi ve bu sefer bu sezon What If'in son sezonu olacakmış. X-Men 97'nin 2. sezonu da şu an yolda ve sunumda 2. sezondan da küçük bir kesit gösterdiler ki bence en heyecan verici kısım da bu. Çünkü X-Men 97 şu an Marvel'ın en iyi işlerinden biri diye düşünüyorum. Aranızda hala X-Men 97 izlemeyenlerin olduğunu gördüm ama şunu söyleyeyim, önümüzdeki haftalarda X-Men 97 ile ilgili yayınlayacağım birkaç güzel videom olacak. O yüzden izlemeyenler izlesin ki güzelce konuşalım üzerine. Yine uzun zamandır askıda bekleyen Your Friendly Neighborhood Spider-Man dizisinden de görüntüler gösterildi ve anlatılanlara göre bu hikayede Peter'a yol gösteren kişi Tony Stark yerine Norman Osborn olacak. Marvel Zombies dizisi de
resmi olarak bir teaser'a kavuştu ve bu dizinin 4 bölümlük bir event olarak geçtiğini söylediler ki bu da bu dizinin bir nevi çok uzun bir What If bölümü gibi olacağını gösteriyor. Buna ek olarak Eyes of Wakanda adlı yeni bir animasyon serisinin de tanıtımı yapıldı ve Wakanda'nın tarihini ve bilmediğimiz yönlerini çok detaylıca anlatacaklar ve bu dizide Iron Fist karakteri de hikayeye dahil olacakmış. Pixar'a geçersek her şeyden önce Toy Story 5 haberi için çok uzun zamandır çok heyecanlı olduğumu söylemek istiyorum. Bu kanal için çektiğim ilk videolardan biri Toy Story 4 videosuydu ve Toy Story 4 filmi çıktığında da resmen tüm odağımız o olmuştu. O yüzden 5. filme çok daha iyi hazırlanacağım kesin. Yayınlanan konsept çiziminden de anlıyoruz ki bu sefer hikaye iPad bağımlısı çocuklara odaklanacak ve bence bu mükemmel bir fikir. Çizimde de gördüğünüz gibi Bonnie artık oyuncaklarıyla oynamayıp gözünü iPad'den ayıramayan biri haline gelmiş ve bu benim de çok sinir olduğum bir konu. Woody'nin bu odada ne işi var bilmiyoruz ama onu da ayrıca konuşuruz. Filmin düşmanı da bozulmuş ve yoldan çıkmış Buzz Lightyear oyuncakları olacak. Neyse, dün Moana 2 fragmanı da resmi olarak yayınlandı ve Moana en sevdiğim ve şarkılarını söylemeyi çok sevdiğim Disney filmlerinden biri olduğu için onun için de çok heyecanlıyım. Pixar'dan Dream Productions adlı bir serinin başlayacağını da öğrendik. Bu da Ters Yüz filminden kısa hikayeler anlatan ve Riley'nin rüyalarını konu alan bir seri olacak. Pixar yeni filmi Elio hakkında da biraz konuştuktan sonra Kazan ya da Kaybet adlı yeni bir yapımın da tanıtımını yaptı ve ikisi de tatlı yapımlara benziyorlar. Bunların yanı sıra bir de yeni Pixar filmi Hoppers tanıtıldı. Bu film kendi zihnini robotik bir kunduzun bedenine aktaran bir kızın hikayesini anlatacak. Açıklanan en büyük devam filmlerinden biri de tabii ki İnanılmaz Aile 3. Bu seri gerçekten çok başarılı bir seri ve eminim 3. filmde de güzel bir hikaye izleyeceğiz. Disney tarafına geçersek bu sefer Frozen 3 filmi de resmi olarak tanıtıldı. Bu film Frozen filmlerinde derinlere dalıp Elsa'nın güçlerinin kaynağını bile açıklayan derin bir hikaye anlatacakmış. Bir diğer devam filmlerinden biri de Zootopia 2 olacak. Bu film bu sefer hayvanlar arasında hep bir sorun olarak bilinen sürüngen türünü bize tanıtacak ve bu yolla da yine tüm türler arasındaki ırkçılığa güzel göndermeler yapacaklar. Disney'in live action filmlerinde de açıklanan en büyük uyarlama Lilo ve Stitch oldu. Çoğunuz benim Stitch'e bayıldığımı biliyorsunuzdur ve kedim Parley'i de Stitch'e çok benzetirdim. O yüzden bu kadar gerçekçi bir Stitch izlemek benim için biraz duygusal olacak ama günün sonunda eminim güzel bir deneyim olacaktır. Aslan Kral filminin öncesini anlatan Mufasa filminden de bir fragman yayınlandı ve bu filmin hikayesini ilk defa izleyeceğimiz için bir önceki Aslan Kral filminden daha keyifli olacağını düşünüyorum. Son olarak Pamuk Prenses filminden ilk fragman yayınlandı ve tabii ki hemen çok büyük ses getirdi. Çünkü bu film geçtiğimiz sene çok büyük eleştiriler almıştı. Öncelikle Pamuk Prenses'i oynayan oyuncu orijinal çizgi filmi sevmediğini açıkladı. Sonra da bu filmde Pamuk'u savaşçı yapacaklarını açıkladılar. Sonra da 7 cüceleri filmde uzun boylu insanların oynayacağını söylediler. Özellikle Peter Dinklage bu fikirden nefret ettiğini açıklayınca herkes Disney'i topa tutmuştu tabii. Ve şu an fragmandan anlıyoruz ki Disney geri adım atıp tamamen orijinal çizgi filme yakın bir iş çıkarmaya odaklanmış. Yine de 7 cüceler konusu hala kapanmış değil. O yüzden bu filmi şimdilik kenarda tutalım derim. Star Wars tarafındaysa Skeleton Crew adlı yeni bir dizi tanıtıldı ve ilk fragmanda yayınlandı. Açıkçası bu hikaye biraz daha çocuklara odaklanan bir film olacak gibi görünüyor. Henüz çok bir fikrim yok. Ama Mandalorian'ı çok seviyorum. O yüzden yeni açıklanan Mandalorian ve Grogu filmini de tabii ki izleyeceğim. O da çok büyük bir yapım değil ama izleyecek ekstra bir şey olacak tabii. Bunun dışında 3. Avatar filmi Freaky Friday adlı klasik filmin ikincisi ve yeni bir Tron filmi de tanıtıldı ve sunumu şimdilik bitirdik diyelim. Tabii ki konuşacak çok daha fazla şey olacak ama aslında bu videoyu birkaç Marvel yapımını, Toy Story ve Stitch'i kaçırdıysanız diye çektim. O yüzden bu videoyu bitirip diğer videoları hazırlamaya başlayacağım. Ayrıca artık nihayet Instagram açıldığı için sonsuzluk haftasını başlatabileceğiz. O yüzden hepinizi hemen şimdi Instagram'a bekliyorum. Çünkü Instagram kapalıyken ben bir sürü reel hazırladım bile. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.